F'in tersini elde edelim. Karşıda x olduğunu düşünelim. Eksi n olarak geçecek. Çarpı m de bölü m olarak geçecek. Tersimizin kuralı x eksi n bölü m. Verilen denklemde yerine koyalım. M çarpı terste x eksi 1 konmuş. Yani şu x'in yerine x eksi 1 yazacağım. Dolayısıyla x eksi 1 eksi n oldu. Bölü m eksi 2x eksi 5. 2 çarpı fx, yani bunu 2 ile çarpıyoruz. 2mx artı 2n. M'ler sadeleşti. X'ten 2x çıkardım. Eksi x, eksi n, eksi 1, eksi 5, eksi 6. Sağ taraf 2mx artı 2n. X'in katsayısı eksi 1. Burada x'in katsayısı 2m. Demek ki m eşittir. 2m eksi 1'e eşit dersek eksi 1 bölü 2. Sabit terim eksi n, eksi 6. Burada ise 2n. Bunları da eşitleyelim. Eksi n'i artı olarak buraya aldık. 3n. Demek ki n eşittir. Eksi 2. Artık ters fonksiyonu yazabiliriz. Ters fonksiyonu x eksi n bölü m yazmıştık. X eksi n eksi eksi 2 artı 2 bölü m. O da eksi 1 bölü 2. Bunu ters çevirip yukarı alırsak cevap eksi 2x eksi 4. fx mx artı n formatında bu formata göre tersine yazalım. Eksi olarak geçecek. Karşıda x olduğunu düşünün. X ile y'nin yerinin değiştiğini düşünün. Ters alma kuralına göre x eksi n çarpı m de bölü olarak geçecek. Bunu verilen denklemde yerine koyalım. M çarpı terste x yerine x artı 2 yazacağız. X artı 2 eksi n bölü m. Eksi 3x artı 2 eşittir 3 çarpı fx. Fx de mx artı n. M'ler sadeleşti. X'ten 3x'i çıkardım. Eksi 2x, eksi n, 2, 2 daha 4. 3'ü dağıtalım. 3mx artı 3n. X'in katsayısı eksi 2. Burada x'in katsayısı 3m. 3m eksi 2 eşit. M eşittir. Eksi 2 bölü 3. Şuradaki artıyı yazmamışız. Burada artı var. 2 ile 2'yi toplayıp artı 4 demiştik. Eksi n artı 4 de 3n'e eşit olmalı. Bu durumda eksi n'i de karşıya atarsak 4n eşittir 4. N eşittir 1. Artık f'in tersini yazabiliriz. F'in tersi x eksi n bölü m'di. N 1. O halde x eksi 1. M de eksi 2 bölü 3. Ters çevirip çarparsak 3x eksi 3 bölü eksi 2. Bu eksiyi de şu üste dağıttığımızda şunları yerini değiştirebiliriz. 3 eksi 3x bölü 2. Köklü bir fonksiyonun tersini alacağız. Burada tabii köklü bir fonksiyon reel sayılarda tüm x değerleri için tanımlı olmayacağı için tanım ve görüntü kümelerini de incelememiz gerekiyor. Önce tersini bulalım. Fx'e y dedik. X ile y'nin yerini değiştirdik. Elde ettik. Amacımız y'yi yalnız bırakmak. İki tarafın karesini alıyorum. X kare eşittir. Kök gidiyor. 2 eksi 3. Eksi 3'ü ve çarpı 2'yi karşıya atarsam y eşittir. X kare artı 3 bölü 2. Ters fonksiyonumuz bu. Ancak her yerde tanımlı değil. Bir kere karekökün tanımlı olması için 2x eksi 3'ün sıfıra eşit veya büyük olması lazım. Oradan başlayalım. Buradan x büyük eşit 3 bölü 2. Yani bu durumda tanım kümem ne oldu? 3 bölü 2'den sonsuza oldu. 3 bölü 2 koyduğumuzda zaten sıfıra gidiyor. Sonsuz yine sonsuza gidecek. 3 bölü 2 sonsuz tanım kümem. Sıfırdan sonsuza da benim görüntü kümem. Bu tabii ki ne için? F için bu. Peki f'in tersi için ne olacak? O da 0 sonsuzdan 3 bölü 2 sonsuza tanımlı olacak. Bu kümelerde tanımlı olan f'in tersi fonksiyonun kuralı da x kare artı 3 bölü 2. Köklü fonksiyonun tersini bulacağız. Yine tanım ve görüntü kümelerini incelememiz gerekiyor. Bu sefer önce kümelerden başlayalım. 3 eksi x'in büyük eşit 0 olması lazım. Bu durumda x küçük eşit 3, yani 3'e eşit ve küçük olduğuna göre eksi sonsuzdan 3'e tanımlı. Görüntü kümemde 3 koyduğumda 0'a gidiyor. Eksi sonsuza doğru gittiğinde de sonsuza doğru gidiyor. Çünkü artı sonsuz olacak. Dolayısıyla 0'dan sonsuza. O zaman ters fonksiyonumuzda 0 sonsuzdan eksi sonsuz 3'e tanımlı olacak. Bu arada şu 3 dahil. Düzelttikten sonra ters fonksiyonu da yazalım.
Fonksiyonumuzu, ters fonksiyon kuralımızı bulalım. Fx'e y dedik, yer değiştirdik. Kök içinde 3 eksi y eşittir x oldu. İki tarafın da karesini aldık. Kökten kurtulmak için 3 eksi y x kare. Amacımız y'yi yalnız bırakmak. Y'yi yalnız bıraktığımızda ters fonksiyonun kuralı da 3 eksi x kare. Tanım ve görüntü kümem de belli. İkinci dereceden bir fonksiyon, tersi de fonksiyon imiş. Şu an bunu sınırlayan herhangi bir şey yok. Tersine göre biz bunun sınırlarının nerede tanımlı olduğunu, tanım kümesini ve görüntü kümesini tespit edebiliriz. Tersini bulmaya çalışalım. Fx'e y dedik. X ile y'nin yerini değiştirirsek x elde ediyoruz. Bunu parantez kare haline getirmemiz lazım. Bakın şurası aslında y eksi 2'nin karesine benziyor. Yani tek bir tane y olması lazım ki bunu yalnız bırakabilelim. Şu an burada 2 tane y'li terim var. Parantez kareyi dağıtırsak y kare eksi 4y artı 4 gerekiyor. O yüzden biz buna eşitlemek için artı 4'ten kurtulmak için eksi 4 ekliyoruz. Bu durumda ne olacak? Eksi 4 ile 5'i toplarsak y eksi 2'nin karesi artı 1 olacak. Onu da karşıya atıyorum x'in yanına. X eksi 1. Şimdi iki tarafın karekökünü aldığımda burası y eksi 2 oluyor. Burası ise kök içinde x eksi 1 oluyor. En sonda eksi 2'yi karşıya atalım. Elde ediyoruz. Bakın şu kökün için tanımlı olması için buranın büyük eşit 0 olması lazım. Yani x eksi 1 büyük eşit 0. Demek ki x büyük eşit 1 olmalı. Yani bu zaten bizim ters fonksiyonumuzun kuralı. O zaman önce ters fonksiyonun tanım ve görüntü kümelerini yazalım. X büyük eşit 1. 1 dahil. Birden sonsuza. Zaten sonsuza giderken görüntü kümesi de sonsuz olacak. Peki 1 koyduğumuzda ne elde ediyoruz? Burası 0 oluyor. 2 elde ediyoruz. Sonsuz olacak tabii ki. Sonsuzu 8 olarak yazmışım. Düzeltiyorum. Evet. Ters fonksiyon 1'den sonsuza tanım kümesi, 2'den sonsuza görüntü kümesi. Fonksiyonun kendisi de ne olacak? Bunlar yer değiştirecek. 2'den sonsuza tanım kümesi, 1'den sonsuza görüntü kümesi. Zaten bizden istenen aslında bu. Fonksiyonun tersi de fonksiyon ise tanım ve görüntü kümeleri bu olmalıdır. Fx'e y dedik. X ve y'nin yerini değiştirdik. Elde ettik. Şurası y artı 3'ün karesine benziyor. Y kare çarpımının 2 katı 6y artı ikincinin karesi 9. 9 yok. Onu çıkartıyoruz. Şimdi düzenleyelim. Eksi 9 artı 3 eksi 6 x'in yanına atıyoruz. Artı 6. İki tarafın karekökünü alıyoruz. Artı 3'ü de eksi 3 olarak attığımızda ters fonksiyonun kuralını bulduk. Ters fonksiyonun tanımlı olabilmesi için x artı 6'nın büyük eşit 0 olması lazım. Buradan x büyük eşit eksi 6 bulduk. Ters fonksiyonun tanım ve görüntü kümesini yazalım. Eksi 6'dan sonsuza kadar eksi 6 dahil. Eksi 6 koyduğumuzda sonuç eksi 3 olacak. Büyüdükçe tabii ki sonsuza doğru gidecek. Yani görüntü kümemde eksi 3'ten sonsuza kadar. Bu durumda f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi de bunlar yer değiştirecek. Eksi 3'ten sonsuza tanım kümesi iken eksi 6'dan sonsuza da görüntü kümesi. Şu denklemde soldan bileşke olarak f'in tersini ekleyelim ve buraya da ekliyoruz 6'ya. 6'yı da bir sabit fonksiyon gibi düşünebiliriz. F'in tersiyle f birim fonksiyon oluyordu. Birim fonksiyon içi dışına eşit olan fonksiyondu. İçinde 3 çarpı f eksi 1 a var. Bu yine aynen 3 çarpı f eksi 1 a'ya eşit. Burada da 6'yı f'in içine yazarsak sağ taraf, pardon şu f'in tersi olacak. F üzeri eksi 1 6 olur. F üzeri eksi 1 6'yı buradan hesaplayabiliriz. Şurayı 6 yapmamız lazım. Demek ki x yerine 4 yazacağız. Buradaki x'in yerine de 4 yazdığımızda burası tabii ki 6 oluyor. F üzeri eksi 1 6'nın 4 eksi 1 3 olduğunu buluruz. O halde burası eşittir 3. 3'leri götürürsek f üzeri eksi 1 a'yı 1 olarak buluyoruz. Ters fonksiyon kuralından f üzeri eksi 1 a'yı elde etmek için a eksi 2 yazmam lazım ki eksi 2 artı 2 birbirini götürsün. F üzeri eksi 1 a kalsın. F üzeri eksi 1 a. X gördüğüm yere a eksi 2 yazmıştım. Burada da a eksi 2 yazarsak eşittir a eksi 3 olur. Ve bunun biz 1 olduğunu bulduk.
Dolayısıyla a eşittir 4. Bu denklemde soldan f'in tersini bileşke olarak ekleyelim. Buraya eklediğimizde birim fonksiyon içi aynen dışa da eşit. Sol taraf 4 çarpı f-1 a oldu. Buraya da f'in tersini bileşke olarak eklediğimizde aslında 8'i f'in tersinin içine yazmış oluyoruz. F üzeri eksi 1 8'i buradan hesaplayabiliriz. X yerine 7 yazacağız. 7 artı 1 8 olacak. X yerine 7 yazdığımızda F üzeri eksi 1 8'in 7 eksi 3 4 olduğunu görüyoruz. Demek ki bu 4'e eşit. 4'leri sadeleştirelim. 4'leri sadeleştirdiğimizde F üzeri eksi 1 A'nın 1 olduğunu görüyoruz. F üzeri eksi 1 A'yı elde etmek için şuradaki X yerine A eksi 1 yazıyorum. Tabii ki buradaki X yerine de A eksi 1 yazıyoruz. O zaman ne eşit oluyor? A eksi 1 eksi 3, A eksi 4. Buradan A'yı artık bulabiliriz. A eşittir 5.